Herkese merhabalar. İkinci seviye egzersizlerimizin birinci alt başlığı olan mızrap çalışmaları ilk videosuna hoş geldiniz. İlk videomuzda mızrap çalışması 1-2-3-4 mızrap çalışmasıyla başlayacağız. Peki bu 1-2-3-4 mızrap çalışması nedir? Hemen açıklayacağım. Biz birinci seviyede mızraplarımızı üst alt şeklinde vurduk. Şu şekilde vurduk. Şimdi bu mızrap bize 1-2 diyor. Yani 1-2 dedi. Birazdan anlayacağız ne demek istediğimi. Şimdi biz mızraba bu yeni mızrap egzersizlerimizde ilk çalışmamız olan 1-2-3-4 mızrabını çalışacağız demiştim. Biz mızraba 1-2 değil 1-2-3-4 dedirttireceğiz. Demesini sağlayacağız mızrabın. Peki bu nasıl olacak? Şöyle olacak. Şimdi bu vurgu sayesinde oluyor. Müzikte vurgu çok önemli bir nokta. Vurgu eşittir müzik demek. Vurgusuz bir müzik düşünmemek lazım. Çünkü vurgu olursa müzik olur. Şimdi biz vurguyu eğer her üst mızrapta vurgu yaparsak o mızrap 1-2 oluyor. Bir daha gösteriyorum. Bakın her üst mızrabın vurgu yaptığında 1-2 oldu. Ama ben birinci mızrabımı yani birinci üst mızrabımı vurgulu yaparım ve üçüncü mızrabımı üçüncü üst mızrabı eğer güçsüz vurursam, vurgu yapmadan vurursam bu mızrabımız bize 1-2-3-4 diyecektir. Tekrar gösterelim bunu da. Bu şekilde. Dolayısıyla bu mızrap tekniğimizde biz birinci mızrabımızı güçlü vuruyoruz, vurgu yapıyoruz. İkinci mızrabımız alttan geliyor. Ona herhangi bir müdahale etmemize gerek yok. Zaten alttan belli bir düşük seviyede geldiği için onu standart düşünmemiz gerekir. İkinci mızrabımız alttan geliyor demiştik. Üçüncü mızrabımız üstten geldiği için onu güçsüz yapmamız gerekiyor. Ve dördüncü mızrabımız da alttan geliyor. Onu zaten o da aynı şekilde ikinci mızrap gibi onda herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Dolayısıyla bizim burada dikkat etmemiz gereken iki nokta var. Birincisi birinci mızrabın güçlülüğü. İkincisi de üçüncü mızrabın güçsüzlüğü. Şimdi bu tekniğimizi, bu mızrap tekniğimizi bir de yakın çekimden izleyip irdeleyelim. Yakın çekimde gösteriyorum tekrardan. 1-2-3-4 mızrabımızı. Gördüğünüz gibi birinci güçlü, üçüncü güçsüz. Bu mızrap tekniğini, bu mızrap egzersizini ikinci seviyedeki birçok videoda bunu uygulayacağız. Bu çok önemli bir mızrap tekniği. Bunu çok iyi geliştirmemiz, çok iyi pekiştirmemiz gerekiyor. Üçüncü mızrabı kesinlikle güçsüz olması gerekiyor. Birinci mızrabın o vurgusunu çok iyi şekilde vermemiz gerekiyor. Bunu çok iyi çalışmanızı tavsiye ediyorum size. Yoksa ileride karşınıza hep sıkıntı olarak çıkma ihtimali yüksek. Şimdiden uyarıyorum sizi. Şimdi burada birinci mızrabı güçlü vurduktan sonra üçüncü mızrabı güçsüz vururken buradaki en çok yapılan hata üçüncü mızrabın havada kalması. Ne demek havada kalması? Alttaki tel tarafından yani birinci telimiz tarafından durdurulmaması. Yani şu yanlış bakın. Şimdi ben 1-2-3-4 yapıyorum. Yanlış olanı yapıyorum. Böyle havada kalmayacak. Yani şu hareketi yapmayacak mızrap. Mızrap birinci tele yaslanacak.
hem güçsüz olacak hem yaslanacak. Bir daha gösterelim. Bu şekilde yaslanacak. Şimdi burada hem yaslanması hem güçsüz olması nasıl olacak derseniz iki tane püf noktası var. Birinci püf noktamız, mızrabımızı kesinlikle gevşek tutacağız. Ne demek gevşek tutmak? Şu, bu her zaman aklınızda olsun. Mızrap gevşek olacak. Birinci püf noktamız bu. İkinci püf noktamızda üçüncü mızrabı biz vurmayacağız. Nasıl vurmayacağız? Üçüncü mızraba geldiğimizde mızrabımızı ikinci telin üstüne koyacağız. İkinci telde çalıştığımız için ve mızrabın sanki elimizin kendi ağırlığıyla böyle sıyıracağız, kaydıracağız gibi ama alttaki birinci tel tarafından durdurulacak. Yani ben üçüncü mızrabı yukarıdan böyle gelip vurmayacağım. Yaslayacağım, kaydıracağım. Yaslayacağım, kaydıracağım. Tabii mızrabım gevşek olduğu için de, elimin arasındaki mızrap gevşek olduğu için de bu kaydırma hareketi şu şekilde duyulacaktır. Dolayısıyla burada dediğim gibi bu iki püf noktasına çok dikkat etmemiz gerekiyor ve bundan sonraki birçok egzersizde bu mızrap tekniğini kullanacağımız için çok önemli bir mızrap tekniği. Bunu iyice pekiştirmemiz lazım. 60 metronomda başlayabiliriz bunu. Metronomla çalışma mantığı şeklinde videolarımız birinci seviye videolarında vardı. 4/4'lükte ayarlamamız lazım ve önce metronomu hissederek metronom hızında kademe kademe 60, 80, 100 şeklinde iyice pekiştirebiliriz ama muhakkak dediğim gibi birinci mızrap, birinci üst mızrap vurgulu, güçlü. Üçüncü mızrabımızda güçsüz, vurmayacağız, sıyıracağız ve alttaki tel tarafından durdurulacak. Mızrabı kesinlikle gevşek bırakacağız. Şimdi bir kere daha yapıyorum ve son bir açıdan daha göstereceğiz. Ondan sonra bitireceğiz. Şimdi daha iyi anlayabilmemiz için diğer açıya geçelim. Gördüğünüz gibi birinci mızrabımız güçlü, üçüncü mızrabımız güçsüz, vurmuyoruz, ikinci telin üstüne koyuyoruz ve şu sıyırma hareketini, kaydırma hareketini yapıyoruz. Alttaki tel tarafından durduruluyor ve mızrap elimizde olabildiğince gevşek. Bunlar püf noktaları. Bu egzersiz çok önemli. Lütfen iyice pekiştirin bu egzersizi. Bu egzersiz bir sonraki bölümde hemen hemen bütün egzersizlerde, parmak güçlendirme ve senkronizasyon egzersizlerinde karşınıza çıkacak. Görüşmek dileğiyle.